Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Tarot eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Joker, Büyücü ve Azize'yi incelemiştik. Bugün ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmparator ve İmparatoriçe'yi inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. İmparator ve İmparatoriçe'yi inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. Majör Arkana kartlarından devam ediyoruz. Şimdi İmparator ve İmparatoriçe artık Joker'in o büyücü ve Azize'deki o göksel, ruhani farkındalığından artık dünyevi farkındalık kısmına geçiyor. 3 numaralı kartımız olan İmparatoriçe ile başlayalım arkadaşlar. Kartı şöyle bir göstereyim öncelikle. Zaten çoğunuz aşinasınız ama yine de bir göstermek istiyorum yakından. İmparatoriçe enerjisi sarıp sarmalayan, büyüten o içimizdeki dişil güçtür. Azize'den sonra artık alınması gereken yol bilinçaltında değil, bilinç düzeyindedir. Yani biliyorsunuz Azize kartında bilinçaltı düzeyde bir enerji söz konusuydu ama burada artık bilinç düzeyine çıkıyor farkındalık. Ortadaki sorun, yani artık buranın hitap ettiği sorun daha maddeseldir. Fakat bu tabii doğal olan bir maddeselliktir. Artık dünyaya dönme vakti gelmiştir. Düşünce ve hayaller artık fiziki dünyada gerçekleştirilmelidir. Bunun zamanının geldiğini gösteren karttır İmparatoriçe. Bolluk ve bereket enerjisidir. Elementi topraktır arkadaşlar İmparatoriçe'nin. Aşkta harekete geçirici güç demektir. Eğer aşk açılımı yapılıyorsa harekete geçirici güç anlamına gelir. Yaklaşan bir serveti ya da bolluğu da temsil edebilir. Yani bunun da habercisi sayılabilir İmparatoriçe. Çoğalma ve büyüme anlamlarını taşır. Annenin duygu ve düşüncelerini kendinden sanmak ve bunları bilinçaltından bilince getirmekle ilgilidir. Şimdi bu önemli bir konu. Çoğumuz kendimizin zannettiğimiz düşüncelerimiz aslında bize bakım veren, bizi büyüten kişi, yani annemize ait oluyor çoğunlukla. Bunu fark ettiğimizde zaten artık ruhsal gelişim, ruhsal farkındalık durumuna geçebiliyoruz. Yani düşüncelerimizin bizden değil de annemizden bize miras kaldığını fark etme enerjisi işte İmparatoriçe'dir. Artık yani bu bilinçaltından bilince çıkmıştır. Bu kart bunu da gösterebilir aynı zamanda. Eğer ruhsal gelişimle ilgili bir açılım yapılıyorsa bundan da söz edebiliriz. Yani İmparatoriçe kartında bir üretim vardır. Bir açığa çıkma potansiyeli vardır arkadaşlar. Kartın gölge yönü arzulara sınır koyamamak, sadece büyümeye odaklanmak ve büyüyen toplulukları kontrol edememek gibi gölge yönleri vardır. Yani büyüme olayını biraz abartmak, büyüme arzusunu engelleyememek de diyebiliriz. Ve tabii ki dolayısıyla bu durum bereketin yok olmasına da neden olan bir durumdur. Çok fazla hırs ve büyüme arzusu bereketi yok eden bir şeydi çünkü. Aşk anlamında zaten söylemiştik ama şunu da ekleyelim. Doğurganlık, yaratıcılık, üretkenlik, verimlilik bu gibi anlamları vardır. Sağlıklı ve çekici bir ışıltıdan da aynı zamanda bizlere bahseder. İmparatoriçe kartı. Yani fiziksel anlamda çekicilik ve hamilelik konularını vurgular. Geçelim İmparator kartına. İmparator, koruyup kollayan, lider, harekete geçiren güç demektir. Nasıl ki İmparatoriçe o hani dişil güçse, bu da
İmparator da eril güçten bahseder. Koruyup kollayan, lider, harekete geçiren eril güç. Yani içimizdeki eril güçtür arkadaşlar. İmparator kartının temsili. Mükemmelliyetçi ve düzenci bir yapıya sahiptir. İmparatoriçe ile birbirini tamamlarlar. Tıpkı Azize ve Büyücü'de olduğu gibi İmparatoriçe ile İmparator da birbirlerini tamamlarlar. İmparatoriçe ne kadar doğal ise İmparator da o kadar kontrolcü ve gayret içerisindedir. Yani burada bir dişil, İmparatoriçe'de bir dişil enerji söz konusu olduğu için daha doğal, daha sakin, daha akışa bırakan bir yapı varken İmparator'da biraz daha tabii aktif, yani burada reaktif bir yapı var. İmparator'da ise aktif bir yapı var. Kontrolcü bir yapı var ve gayret içerisinde olan bir yapı var. İmparator dünyadaki düzenin koruyucusudur. Öncü ve liderdir. Entelektüeldir. Baba figürüdür. Rasyonel akıl ve iradeyi temsil eder. Teknoloji, İmparator aynı zamanda teknolojiyi de temsil eder ve İmparatoriçe de doğayı temsil eder. Yani doğa ve teknoloji gibi düşünebiliriz. Bakın zaten kartın üzerindeki sembollerde de bu vurgulanıyor. Yani doğa vurgulanıyor işte İmparatoriçe'nin bulunduğu yerden ötürü. Yani bu iki dengenin, iki unsurun dengelenmesi, doğa ve teknoloji, doğallık ve gelişim. Bu ikisinin dengelenmesini aslında ifade eder. Bu iki kartın yan yana gelişi arkadaşlar. Aynı şekilde mesela insan hırsları, İmparator insan hırslarını da temsil eder. Yani insanlar hırsları uğruna doğasından koparılmamaları gibi bir anlamda taşır. Hırslarımız uğruna doğamızdan kopmamamız gerektiğiyle ilgili de bir mesaj verebilir arkadaşlar bu iki kart. İmparator kartının gölge özelliği kusursuzluk takıntısıdır arkadaşlar ve bu takıntıdan dolayı kendini yetersiz hissetme durumudur. İmparator kartı çünkü mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir demiştik. Bu harekete geçmesini engeller. Şimdi çok mükemmeliyetçi bir insan harekete geçemez. Çünkü hep mükemmel olmasını bekler bir şeylerin. Aslında bu beynimizin bize uydurduğu bir tür bahanedir. Bu ayrı bir konu tabii ama burada anlatılmak istenen şey mükemmeliyetçi yapısından dolayı bir türlü harekete geçememe gibi bir gölge özelliğinin olduğu İmparator kartının. Böylece yansıtma yaparak etrafındakileri sürekli düzeltme ihtiyacı duyar. Yani sadece kendisi için değil, etraftakiler için de mükemmeliyetçi bir yapı içerisindedir. Onların da öyle olmasını bekler. Ayrıca aşırı güçsüzlük ve yolda ilerleyememe. Yani İmparator kartının tabii ki gölge özelliğine baktığımız için İmparator güçse gölgesi çok aşırı güçsüzlük ve yolda ilerleyememek gibi konuları kapsayabilir. Aşkla ilgili bir açılım yapılıyorsa İmparator kartı gördüğünüzde ilişkide istikrara ve dengeye ihtiyaç olduğu ile ilgili bir uyarı olabilir. Çünkü ne demiştik? İmparator güç ve istikrarla ilgilidir. İstikrar ve denge ile ilgilidir. Ve böyle bir şeye ihtiyacın olduğu vurgulanabilir. Güçlü insanlara hükmeden kişilere ilgi duymakla da ilgili olabilir. Gücü kullanma biçiminden etkilenmek. Şimdi eğer çok güçlü insanlardan etkileniyorsanız ya da böyle bir şey varsa bu güce işte bu güçten etkilenmek. Yani karşıdaki insandan etkilenmek değil de onun gücünden etkilenmek gibi vurguları olabilir. Bunu aşkla ilgili açılımlarda yalnızca güçlü insanlardan etkilenen kişilerle ilgili bakımlarda da İmparator kartını görebiliriz arkadaşlar. Evet, bugün İmparator ve İmparatoriçe'ye baktık. Majör Arkana kartlarına bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda kader çarkına kadar olan bütün majör arkanaları bitirmeyi planlıyorum. Sonrasında da kader çarkından dünya kartına kadar olan kartları inceleyeceğiz. Sonra da minor arkanalara geçeceğiz arkadaşlar. Bu iki kartı özellikle birlikte anlatmak istedim. Çünkü
birbiriyle bağlantılı kartlar olduğu için, tıpkı Joker, Büyücü ve Azize'de olduğu gibi, yani Büyücü ve Azize'de olduğu gibi daha doğrusu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eğitim videolarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Like and subscribe.